Slaytımızın giriş kısmına bakarsak arkadaşlar, gemi kaptanları denizcilik operasyonlarının bel kemiği olan yöneticilerdir. Adı üstünde biz bu fakültede bile bölümümüzün 2 yılda ya da 4 yılda olsa bile deniz ulaştırma ve işletme yani management kısmı burada direkt mesleğin ilk amacını direkt bize tarif ediyor. Peki, tamam biz yönetici kısımlarız, yöneten kesimiz, emir veren kısmıyız. Peki bizim emir verdiğimiz veya sorumluluğu olan işlerimiz ne diye bakarsak, denizde güvenlik kısmı, kargo ve yükleme operasyonları, mürettebatın refahı, yani gemimizde bulunan personelin crew dediğimiz kısmın can sağlığı bile, canından bile biz sorumluyuz. Geldik diğer kısma. Şimdi seyir ve güvenlik sorumluluğuna baktığımızda gemiyi bir kere ilk amacımız bir limandan bir limana götürmek. Tamam götürüyoruz. Peki bunu nasıl götürmemiz gerek? Güvenli, sağlayıp ve emniyetli bir şekilde bunun götürülmesi lazım. Buna etmenler var mı? Var. Hava koşulları var, deniz trafiği var, kol dediğimiz çatışmayı önleme gibi deniz sahasında bulunan belli başlı prosedürler de var. Bizim amacımız da bu riskleri, olasılıkları en asgari düzeyde minimuma getirip daha hafif bir zayiatla atlatmak. Gemi ekipmanlarının ve bakımının denetimi. Gemiden bir sorumlu olduğumuz için gemide en ufak bir şeyde arıza bile olsa, bir hata bile yapılsa bunun vebali direkt kaptanın boynundadır. Ya da oradaki zabitin. Güvertede olsun, seyirde olsun, emniyette olsun. Bir kere bu sorumluluk direkt kaptana bağlı. Motorlar, iletişim cihazları, yangın güvenlik sistemleri gibi ekipmanların bakımı, tutumu, kayıtı, bunların işlenmesi direkt kaptan sorumluluğu. Mürettebat yönetimi ve motivasyona gelirsek, kaptan mürettebatın moralini yüksek tutmalı ve görev dağılımını doğru yapmalı. Mürettebatın fiziksel ve fiziksel sağlığını korumak için dinen mesafelerine dikkat etmeli. Şimdi bu dinlerde sadece değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin bir limanda kaldığımız süreyi yüklenmesi veya boşaltılması bu değişkenlik gösterebiliyor. Bizim bu mesleğimizde koyamasak da olan bir şey. Ama mürettebatın fiziksel ve psikolojik olarak çalışması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi bu da yine bizim sorumluluğumuzda. Çatışma çözümü, eğitim ve mürettebat gelişimi kaptanın liderlik görevleri arasında yer alır. Çünkü nitelikli bir kaptan personelini ne kadar iyi bir şekilde yönetirse, ona kısa, sade, öz bir direktiflerle yönlendirirse bu tabii ki de iş verimini ve performansında kaptana verimli bir şekilde yansıyacak. Yük ve kargo sorumluluğuna gelirsek, tabii yük ve kargo, evet bu ikisi var. Şimdi resimde görüldüğü gibi diyelim bir yolcu gemisinde kruz kaptan olan bir kaptanın da ekstradan yolcularıyla veya o gemide bulunan farklı insanların da sorumluluğuna, güvenliğine tabi tutuluyor. Yükün güvenli taşınması kaptanın sorumluluğundadır. Kargo planlaması ve yük denetimleri yükün limanlara güvenle ulaşmasını sağlar. Yükleme ve boşaltma süreçlerinde kaptanın sürekli gözetimi ve yönetimi gerekir. Örneğin yükün fazla alınması, eksik alınması, belirlenen bir tonajda istenilen şekilde alınmaması veya limanda istenilen yükün doğru değil de yanlış bir yükün gelmesi. Bunların denetimi, gözetim ve sorumluluğu yine kaptana ait. Şimdi yasal yönetmeliklere ve uygunluklara bakarsak, kaptan uluslararası ve ulusal denizcilik kurallarına tam olarak uyum sağlamak zorunda. Denizcilik belgeleri, gemi adamı cüzdanı olur veya atıyorum kendi ehliyeti Türkiye ehliyet, çıktığı gemi farklı bir ülkenin bayrağını taşıyor. Ona uygun denkliği olan endorsement dediğimiz eş denkliği olan bir gemi adamı cüzdanının verilmesi, gemiye ait ruhsat, yük belgeleri, liman prosedürleri veya International Safety Management Code dediğimiz ISM kodları gibi ve bunlara benzer denetimler ve yasal yönetmelikleri kontrolünü denetleyen kişi de yine aynı şekilde kaptandır. Çevresel sorumluluklarına da gelirsek, kaptan deniz çevresini korumakla da yükümlüdür. Atık yönetimi, yakıt kullanımı ve çevresel etkileri minimize edilmesi kaptanın öncelikleri arasındadır. Yani kısaca özet geçersek, kaptan direkt markolde herhangi bir kuralı dahi olsa kesinlikle işlemek zorunda veya çevreye de aynı şekilde zarar vermemeli. Geminin çevreye zararsız ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini de sağlamalıdır. Acil durum ve kriz yönetimi. Şimdi en riskli ve meslekte bir kaptanı zorlayacak etmenlerden birisidir.
Örneğin yangın çıkması, su alması veya olası bir durumda diyelim ki bir personelinizin canına bir şey oldu. Güvertede çalışırken bir iş kazası geçirdi diyelim. Bunun sorumluluğu, buna dair bir rapor tutanak hazırlanması da yine kaptana ait. Kaptan yangın, su alma, mekanik arızalar gibi acil durumlarda sorumluluklar alır. Herhangi bir kaza durumunda mürettebatın güvenliği için acil durum prosedürlerinde devreye sokar. Kaptanın acil durum planlarını uygulamak ve kurtarma operasyonlarını organize etmek gibi de kritik görevleri vardır. Şimdi ek bilgi olarak Türk Ticaret Kanunu'na göre TTK'ya bakarsak, hukuksal bir gözle bakıldığında gemi kaptanı iki kişinin rolünü tek bir kişide toplandığı kişidir. Yani bu hem armatör geminin sahibiyle hem işletmeci firmayla hem de gemi arasında, yük arasında bir köprü görevi görüyor. İlk rolünü gemi sahibinin temsilcisi sıfatıyla yüklenirken diğer rolünü ise yük sahibinin temsilcisi sıfatıyla yüklenir. Yani denizde olduğu zaman geminin sahibi, limanda olduğu zaman da yükün alıcısı sahibi konumuna geçiyor. Ayrıca gemi kaptanının hukukun uygulayıcısı ve hizmetkarı olduğu da belirtilmiştir. Şimdi kısaca bir özetlersek bütün slaytı ve sunumu. Kaptanın üst düzey emir verme yetkisi vardır. Kaptanın emirleri sorgulanamaz. Olası bir durumda ise hata yaparsa bile bunun vebalidir. Sorumluluğu da yine kaptana aittir. Kimi mesela ekstra yetkileri olduğu konumlar var. Örneğin Bermuda bayraklı bir gemide kaptana nikah kıyma gibi bir yasal hakkı da var. Sonuç olarak gemi kaptanlığı birçok alanda derin bilgi ve beceri gerektiren zor da bir meslektir. Güvenli ve başarılı bir deniz yolculuğu kaptanın liderlik yeteneklerini ve tüm sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. Kaptanın profesyonelliği ve deneyimi hem geminin hem de mürettebatın güvenliği için hayati bir önem taşır. Yani kaptan ne kadar bilgili olursa, ne kadar personelini iyi bir yönetici bir şekilde liderlik vasfını gerçekleştirirse kaptan mürettebatı tarafından da gemide de o kadar sevilir, işini de o kadar iyi yapar ve bu meslekte de çok da büyük bir zorluklar çekmeden de mesleğini devam ettirir.